Hayatlarını birleştirmek isteyen insanlar gelip buraya isimlerini kazıyorlarmış. Mağaranın içinden geçmişler. Vadiyi atlarla o şekilde geçiyorlarmış. Yani tam karşıya geçerken tam ortada durduruyorlar. Bungee jumping yapıyorlar. Oğlum düşüyorsun lan, düşüyorsun oğlum, düşüyorsun. Evet arkadaşlar, selamlar. Letonya'da artık Mayıs ayı da geldiğine göre güneşi de görüyorsunuz zaten. Gözlüklerimiz çıktı, tişörtleyiz falan. Şimdi hep beraber ekipçe Sigulda taraflarında bir mağaraya doğru gidiyoruz. Neden önemli? Çünkü dümdüz bir ülke ya burası. Bir mağara oluşturabilecek bir yapı yok. Nadiren bunları görünce de gidip bir bakmak lazım diye düşündük. Mağaranın olayı neydi kanka? Ya bu mağaranın içerisinde böyle bir sürü kazınmış isimler, bilimum, aşk hikayeleri, bir sürü kalpler. Ya göreceksiniz zaten. Letonya'da çok var olan bir şey değil, o yüzden böyle insanlar buraya gelip ziyaret ediyorlar. Başka bir olayı yok aslında. Şimdi şöyle bir taraftayız. Şöyle bir göstereyim size. Sol taraftan gidecekmişiz. Önce mağaraya, oradan sonra da yukarıya çıkacağız. Şimdi şu ileriden yürüyeceğiz. Burada bir mağara var dediğim gibi. O mağaraya bir uğrayacağız. Sonrasında mağaranın ismini de yazmışımdır zaten yukarıya. Mağaradan yürüdükten sonra Sigulda Kalesi, zaten Turayda Kalesi videomuzu da izlediyseniz o da sağ üst köşeden gidebilirsiniz oraya. Açıklamaya da bırakırım videonun linkini. Turayda Kalesi'nin tam karşı tarafında başka bir tepelik var. Şu an o taraftayız. Oraya çıkacağız. Çünkü bu iki tarafta iki tepelik de birbirini bir teleferikle bağlıyor. Tabii biz teleferikle işimiz yok ama yine de bir bu tarafını hiç keşfetmemiştik. Şimdi devam edelim bakalım. Bir mağarayı keşfedelim. Sonrasında güzel de bir mangal yapmayı planlıyoruz. Buranın olayı arkadaşlar, dikkat edersen yazılar falan var. Şimdi ekranda da görüyorsundur zaten. Bu yazıların olayı, geliyorlarmış bu mağaraya evlenecek olan işte aşıklar vesaire, hayatlarını birleştirmek isteyen insanlar gelip buraya isimlerini kazıyorlarmış. Ama ilginç olan yan çok daha farklı. Sebebi de şu. Bazı yazılar, bak görünüyor mu tam olarak emin değilim ama bazı yazılar çok yukarıda. Bunları nasıl yazdıklarını gerçekten anlam veremedim ben. Ya buraya, mağaraya aşıklar isimlerini kazıyorlarmış. Bayağı böyle yukarılara kadar böyle bir sürü isimler görüyoruz. Çok içeriye doğru giren böyle bir mağara değil ama yine de bir de bakalım detaylarına. Sonra şuraya doğru çıkmaya başlayacağız. Lan şuraya ismini nasıl kazıdın oğlum? Hem de bayağı güzel kazımışlar. Herman Son. Herman'ın oğlu. Ha, şöyle bir ufak bir alan var. Bir de asıl mağara var. Şimdi şu mağaranın içine de bir bakalım. Mağara denmez aslında. Burası böyle bir açıklık. Böyle çevresinden de içinden sanırım su sızıyor. Şöyle içeriye doğru gidelim. Hafif bir su. Sonra bu su buradan şöyle devam ediyor. Şöyle biraz daha yakın göstermek istiyorum size. Mağaranın içinden geçmişler. Yani bizdeki böyle işte türbelere bağlama gelenekleri vesaire oluyor işte. Bu bir gelenek haline gelmiş. Türkiye'de de benzerleri var ama mesela Letonya'nın her tarafında köprülerin üzerine kilit asıyorlar vesaire, hiç ayrılmayalım etmeyelim vesaire falan diye. Ona benzer bir mantık yine. Şimdi devam edelim. Başka mağaralar da varmış, böyle küçük mağara sistemleri. Mesela bak şu ileride hani aynı mantık. Orada da yine isimlerini falan yazmış insanlar. Bir de şimdi hem geziyoruz birazcık da böyle hani bizim şimdi bir önceki videoyu izlediyseniz orada biz zaten konuşmuştuk bazı şeyleri ama hep biz konuştuk hani bizim kendi bakış açımızdan. Mesela birkaç tane soruyu belki Alper'e de sorabilirim. Şimdi mesela kanka, insanların bize en çok sorduğu şeylerden bir tanesi: Letonya'da hayat pahalı mı? Ne kadar para kazanmam lazım ki rahat bir geçim şeyim olsun? Yani Letonya'da şimdi Avrupa geneline göre kıyaslarsak Letonya'nın kiraları Avrupa'nın geri kalanından ucuz. Ama market fiyatları bu enflasyon dalgasından sonra bana sorarsanız aynı, hatta bazı şeyler daha pahalı. Çünkü Letonya'nın taşıma, lojistik şeyi yok. Çok iyi değil. Yani buraya gelen böyle bir otoban yok. Direkt gelen bir tren yok. Yani her şey tek şeritli yollarda tırlarla gelmek zorunda. O da maliyeti arttırıyor. Yani mesela Almanya'da çok daha ucuza bulabileceğiniz şeyler oluyor Letonya'da. Yani en ucuz şey ne dersen patates. Burada patates ve soğan yerseniz bayağı ekonomik hayatta kalabilirsiniz. Çünkü Letonların yemeklerinin de çoğunun bazı zaten patates ve soğan. Ama genel olarak baktığında yani market alışverişi çok farklı değil. Yani zaten bu Avrupa'nın genelinde de böyle. Lüksemburg'a da gitsen buradan çok farklı bir market alışverişi yapmıyorsun. Yok, ama tabii burada çok daha az para kazanıyorsun. Evet, çok daha az para kazanıyorsun. Ama mesela ortalama sence kaç para kazanmalı bir kişi geldiği zaman? Tek kişi bence minimum
yani 2300 euro civarında kazanmalı eğer tek başınaysa. Eğer 2 kişi geliyorsanız, yani ben de eşimle birlikte buradayım. Yani 2800 böyle euro net gelir sınır gibi diyebilirim. Bu hayat tarzına çok bağlı tabii ki ama biz çok aktif yaşamayı seviyoruz. Mesela bu çok para harcamak anlamına gelmiyor. Ama çok geziyoruz. Letonya'yı keşfetmeye çalışıyoruz. İşte böyle yerler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyacınız da oluyor. Böyle bir karanlık bir kış geçirince. Öyle yaşamak isterseniz yani 2800, hatta rahat olayım dersen böyle 3000 net artık şey olmaya başladı. Yani bu da enflasyondan da kaynaklı. Evet. Çünkü biz ilk geldiğimizde yani 2 sene önce 2300 civarı paralara bu aynı dediğim şeyleri yapabiliyormuşsunuz. Ama şu an yapamıyorsunuz maalesef. Ne yazık ki böyle bir durum var. Ben de buna katılıyorum. Bir de ona ek olarak sorulan sorulardan bir tanesi, sen zaten buna benzer bir şey yaşadın onu biliyorum ama Letonya'da ırkçılık yaşadın mı bir Türk olarak? Yani yaşamadım desem, ya böyle çok net bir şey yaşamadım. Bir keresinde hani onu anlatabilirim. Oturuyorduk. Azerbaycanlı arkadaşlarla oturuyorduk hatta. Sarhoş bir abi gelip durup dururken İstanbul'dan bahsettiğimizi duyunca işte orası Konstantinopol falan dedi. Ben de dedim biz 600 yıl öncesinde yaşamıyoruz yani şu an. Diğer sınırları da o zaman 600 yıl öncesine göre alalım. Yani siz bir o zaman burası da Letonya değil yani. Hani değil. Sovyetler o zaman öyle burada düşünürsek demeyelim. bayağı bir dünya düzenini değiştirmemiz gerekiyor dedim. Abinin zaten kafası alamadı o kafayla. Evet. Sarhoştu zaten. Bir öyle bir şey yaşadım ama o çok spesifik bir şey. Yani hani onun dışında bir ırkçılık yaşamadım ama zaten çok bir iletişimimiz de yok. Evet yani Hani çok arkadaş canlısı insanlar yani mılar? çok birbirlerine karşı da öyle. Yani bu bize özel değil. Biz ilk geldiğimizde mesela hiç gülümsemedikleri için çok moralimiz bozulmuştu. Bize özel zannediyorduk. Ama aslında sonradan anladık ki yani birbirlerine de gülümsemiyorlar. Evet, doğru. Yani bunu hatta Letonlar kendi aralarında şaka yapıyorlar ama bu şakayı yaparken de gülmüyorlar. Yani öyle bir şeyleri var. Ya ırkçılık çok yaşamazsınız. Türkleri aslında genel olarak seviyorlar. Evet, Türkleri- Yani Türklere karşı bir şeyleri yok. Genelde adam tatile gitmiş Alanya'ya. Bir yerden kampanyalı tatil bulmuş. Ona iyi davranmışlar. Güzel tecrübeleri var. Yani kötü bir şeyle karşılaşmazsınız çok büyük ihtimalle. Bir de Türkiye'yi sadece Antalya'dan ibaret zannediyorlar. Antalya. Ya şimdi çok normal çünkü kendi ülkeleri çok küçük. Yani Evet. hayal edemiyorlar ne kadar bir ülkenin farklı ve karmaşık olabileceğini. Yani Evet. Türkiye'de aslında belki 7-8 tane farklı ülke varmış gibi bir ülke bizimkisi de yani. Evet. Her yeri başka bir kültür. Şimdi burada öyle değil yani. Burada Letonya'nın en kuzeyine de gitsen, doğusuna da gitsen, batısına da gitsen çok bir şey değişmiyor yani. Hani ne coğrafya değişiyor, ne insanlar değişiyor. Yani ben her yerine daha gidemedim ama yani %70'ini falan gezmişimdir. Bir tek Rusya sınır tarafına gidemedim. Hani oralarda da çok bir değişiklik olmadığını söylüyorlar. Hani konuştuğum insanlar. Genel olarak aynı kültüre sahipler. O yüzden şaşırıyorlar. Yani diyorlar ki nasıl oluyor? Ya biz her yeri öyle zannediyorduk. Ama şimdi adam İstanbul'a gidiyor farklı. Evet. Ya doğuya mesela hiçbirinin gittiğini zannetmiyorum ama mümkün değil. gitseler çok şaşırırlar. Yani hani burası Türkiye mi, burası başka bir ülke falan derler. Evet. Ya tabii o dünya görüşüyle alakalı şey olarak. Onların şu an ülkeleri öyle yani. Evet, genel doğru. Duyuyorsun işte yani hani bizim söylediğimiz şeylerin hemen hemen aynısı. Böyle düşünüyor herkes. Tamam, Letonya'da uzun süre kalınır zor. Hava soğuk çünkü. Yani şu an güzel, evet. O yüzden zaten hava güneşli olduğu zaman herkes bunun değerini biliyor. Hemen gidiyorlar, tişörtleri bilmem neleri çıkartıyorlar, gidiyorlar, güneşlenmeye başlıyorlar vesaire bir şeyler yapıyorlar. Çünkü güneş değerli. Evet, şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir yere geldik. Böyle işte şey yapmışlar. Rotayı çizmişler. Farklı farklı rotalar var. Bunun aslında temel olayı bu Gauja tarafında burası. Yani Sigulda'nın aşağı tarafları gibi düşünebilirsiniz. Burada eskiden, çok eskiden at yollarıymış buralar. At patikalarıymış. Buradan vadiyi atlarla o şekilde geçiyorlarmış. Şimdi biz de böyle yürüyoruz bakalım buradan. Şimdi şu teleferiğin bir kısmına geldik. Diğer tarafta Turayıda tarafı. Şimdi size şu teleferiği biraz göstermek istiyorum. Birazdan hareket edecek diğer tarafa. Şimdi bu karşı tarafa doğru geçecek ya. Burada bazı aktiviteler yapıyorlar. Karşıya geçtiği zaman, yani tam karşıya geçerken tam ortada durduruyorlar. Bungee jumping yapıyorlar. Aşağıda da bir grup bekliyor. Sen de işte eğer bedava istiyorsan çıplak olarak oradan atlıyorsun. Sonra tekrar tepeliği çıkıyorsun vesaire gibi bir durum oluyor.
Şimdi yukarıya çıktık, oradan aşağı indik. Şimdi tekrar şöyle grubumuzla arabalara doğru devam ediyoruz. Oradan da mangal yapılabilecek barbekü alanına gideceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar Sigulda bölgesinde bulunan böyle mesire alanı gibi bir yere geldik. İçeri giriş kişi başı 2 euro. 6 kişiyiz, 12 euro para verdik. Şöyle şimdi ateşi yaktık. Böyle kullanat bir mangalımız var. Hanımefendiler de burada şöyle güzel sucuklarımızı, Türk sucuğumuzu kesiyorlar. Şöyle biraz size etrafı göstereyim. Letonya'da bu tür böyle mangal yapabilecek, barbekü yapabilecek yerleri bulmak gerçekten hani çok kolay olmuyor. Yani imkansız değil, bedava yerler de var. Özellikle şehrin ortasındaki Daugava Nehri'nin çevresinde de güzel böyle devletin size bıraktığı alanlar var bedava. Oralara da gidebilirsiniz ama biz şimdi Sigulda tarafına geldik. Özel bir mülk burası. Araba parkı da var. Yani arabanı da park edebiliyorsunuz. Bir sınırın yok. İstediğin kadar oturabiliyorsun. Tuvaletin var ve çok güzel gördüğün gibi, şimdi biraz önce de gördün zaten, harika bir nehir manzarası eşliğinde güzel bir şekilde mangalını yapıp zaman geçirebiliyorsun diyelim. Mayıs ayındayız ve güneş hala en tepede. Zaten Mayıs ayında Letonya'da hava sabah akşam yaklaşık 9 çeyrek civarı kararıyor. Hazirana doğru bu 11'e kadar çıkacak. Evet, şimdi aramıza önceki videolardan da tanıdığınız Hidayet geldi. Tanıyor musunuz beni? Stalin. Biraz acıkmışım, o yüzden çekemedim dürüm yapma şeklini ama şimdi size şöyle bir köfteleri göstereyim hazır Hidayet de gelmişken. Burada neler oluyor? Neler oluyor neler. Sucuğa gel. Letonya Turkish sucuk. Turku sucuks. Arkadaşlar şimdi bu geldiğimiz bölgede bir anda böyle karşımıza bir balon çıktı. Sıcak hava balonu uçuracaklar şimdi burada. Valla çok ilginç geldi. Ben ilk kez görüyorum Letonya'da böyle bir şey. Baksana, bizde balon gören masum köylü. Oğlum yalpalıyor lan, bu rüzgar çıktı. Valla Kapadokya'da görmüştük sadece böyle bir şey. Oğlum çok bastınız lan, çok hızlı yükseliyorsunuz oğlum. Böyle özel turlar da yapıyorlarmış arkadaşlar. Gaisabal.ns.lv diye bir şey. İlk kez gördüm ben de Letonya'da. 3 senedir buradayız, bak Cansu da ilk kez görüyor. Oğlum düşüyorsun lan, düşüyorsun oğlum, düşüyorsun. İlk defa gördüğümüzden mi böyle? Bilmiyorum ya, ben buna binmem ya Cansu. Evet gençler, yemeğimizi yedik. Çok fazla çekemedim, çekmek de istemedim açıkçası. Çünkü hani insanlar yemek yerken çok çekilmek de istemiyorlar. Şimdilik kendinize dikkat edin diyeyim. Ve eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa ücretsiz olarak bize abone olarak bize destek olabilirsiniz diyelim. Kendinize dikkat edin. Şimdilik bizden bu kadar. Bay bay.